Arkadaşlar şimdi bugün pazar günü biraz müsaitim. Çayımı içerken size MetaMask'la işlemleri nasıl yapacağınızı böyle dilim döndüğünce göstereceğim. Öncelikle MetaMask'a giriyoruz arkadaşlar. Girdik. Bunu bir download ediyoruz. Install MetaMask for Chrome. Microsoft Edge'de de zaten indirmelere izin verebiliyorsunuz. Bunu bir indirelim. Ekleyelim. Şimdi bak şuraya bir indirme gelecek. Bu eklenecek. Evet, buraya eklendi. Şimdi bu eklendiği anda zaten otomatik olarak başlıyor. Buradan Get Started diyorsunuz siz. Create a Wallet diyorsunuz. Daha önce oluşturduğunuz bir MetaMask varsa bunu web tarayıcıya import etmek istiyorsanız import wallet deyip daha önceden oluşturduğunuz cüzdana ait keyleri girip şifrenize girip direkt şey yapabiliyorsunuz. Ama biz bir create wallet diyelim. Ondan sonra bunları kabul edelim. Bize bir şifre soracak. Tamam mı? Burada bir şifre belirleyelim. Şifreyi belirledik. Bunları kabul ettik. Yarat dedik. Buraları direkt geçiyorum. Evet. Şimdi burada size secret word diyor. Bunları ver abi bize. Bunları kaydediyorsunuz. Bunları kaybederseniz bir daha bu cüzdana giremezsiniz. Ben bu cüzdanı kullanmayacağım için keyleri görmenizde bir sakınca görmüyorum. Bunları yazdık. Sonraki evet şimdi bu aşamada diyor ki bana aynen şeyleri ver. Kelimeleri ver aga. Şimdi burada ben şunu şöyle bir yan ekran atayım. Bir numara split. Efendime söyleyeyim profit. Bind. Lag herhalde. Crash. Grace. Glow. Dump. Horror. Rise. Bunları söylemekte zorlandım. Evet, şimdi cüzdanımızı oluşturduk. Bu kadar basit. Yani bir iki dakikamızı falan aldı. Cüzdan oluşturduktan sonra ben AVAX ağında işlem yaptığım için benim için öncelikli olan pozisyon buraya AVAX ağını eklemem. Burada özel RPC diyorum arkadaşlar. Buraya da Google'a yine diyorum ki MetaMask cüzdana AVAX ağını eklemek. Evet, buradan herhangi bir tanesi olur herhalde. Adamlar kaynakları zaten oluşturmuş. Evet, buraya geldik. Evet, Avalanche Network. Adımız bu. Ekle baba. Sonra bu URL'i al baba. Şunu kapatalım da kafa karışmasın. Yani bu bana çok okey gelmedi bu ama bir deneyelim. Bunları ekleyelim. Bunları kaydedelim. Şimdi burada bir Avalanche Network'ü zaten oluşturdu görüyorsunuz. Şurada görüyorsunuz. Şurada da bana bir cüzdan şeyi verdi. Adresi verdi. O da budur. Bu benim AVAX C-Chain adresim. Bir de AVAX X-Chain var. Ama bu adresle yani bütün işlemleri bununla yapacaksınız. Bir de AVAX'ın kendine ait bir cüzdan adresi oluyor da onlara hiç gerek yok burada. Şimdi MetaMask'ı oluşturduk. İkinci adım aslında burada AVAX'ı MetaMask'a göndermek. Ama önce biz bir AVAX almamız lazım. Bunun için evet şu anda kayıt devam ediyor. Şimdi bunun için bildiğiniz üzere şey yapıyorsunuz. Binance'tan veya da herhangi bir merkezi borsadan bir yerden zaten AVAX'ı almış olmanız lazım. Çünkü biz AVAX'ta işlem yapacağız. Şimdi benim Binance'da hiç AVAX'ım yok. Ben AVAX'ları Binance'da tutmak yerine cüzdanında tutuyorum. Anlık olarak işlem yaparım falan filan diye. Ama çok kısa zaten AVAX'ta da şeyi ne derler? Binance'da da çekimi nasıl yapacağımızı bir konuşalım. Telefon ve şu doğrulama işlerini ben bir hemen hızlıdan AVAX'ta şeyde yapayım. Burada da maillerim gözüküyor. Binance'a gireyim gelelim. Evet şimdi MetaMask oluşturduk. Bu aşamadan sonra o adrese
Herhangi bir borsadan AVAX gönderme işi. Bildiğiniz gibi spot cüzdanına giriyorsunuz. Buradan AVAX'ı işaretliyorsunuz. Buradan çekme diyorsunuz. Çekme de şu anda AVAX C-Chain çalışmıyor. Binance'da çalışmıyor. Ben burada şöyle bir şey yaptım. Önce AVAX cüzdanıma AVAX gönderdim. Ee, AVAX gönderdiğim AVAX'lar X chain'de olduğu için onları C chain'e cross ettim. Sonra C chain'den de MetaMask'a gönderdim. Ya illa Binance'tan şu anda almak durumunda değiliz. Ama işlem buradan şöyle oluyor. Aldığımız şu adresi buraya yapıştırıyoruz. Zaten bu otomatik olarak şununla eşleşecek. Askıya alınmış ama otomatik olarak burada bu eşleşecek. Ha, öbürü nasıl? Öbürünü hemen göstereyim, ayarlayayım. Öbür yaptığım işlem şöyle. Wallet.avax Network'e giriyorsunuz. Yine aynı şekilde bir wallet oluşturuyorsunuz. MetaMask'ı nasıl oluşturduysanız aynı şekilde bir wallet oluşturuyorsunuz. Burada da keywordleri backuplamak çok önemli. Sadece bilgisayarda tutmayın. İşte maillerinize vesaire cloud'a güvendiğiniz veya başka bir notepad'e teknolojik olmayan bir yere de bence yedeklemekte fayda var. Buradan ben şimdi Access Wallet deyip kendi cüzdanıma gireceğim. Evet, ben şimdi Access Wallet dedikten sonra Private Key'imi girip AVAX cüzdanıma erişim sağladım. Burada çok ufak bir meblağ AVAX'ım var. Şimdi bakın burada X, P ve C var. Yani C-Chain ve X. Şimdi normalde buradan bunu kopyalayıp buraya gelirsem bakın otomatik olarak AVAX'ı zaten buluyor. Buraya da adresi giriyorum, yani tutarı giriyorum. Buraya göndermek istediğim tutarı giriyorum ve gönder diyorum. Transferler bakın burada complete olmuş. Bakın bu adrese göndermişim. Bunu gönderdikten sonra burada cross chain yapıyorum. Diyorum ki X chain'den, yani buradaki chain'imden platform üzerindeki C chain'e bütün AVAX'ımı gönder diyorum. Max diyorum, confirm diyorum. Zaten çok kısa bir sürede bunu C chain'e atıyor. Burada da işlem olarak işte ne kadar diyeyim, işte 0.007 AVAX gibi çok uygun bir maliyet çıkıyor. Yani bunu göndermekte bir şey sıkıntı yok. Sonra bunu ilk C-Chain'e gönderdiğim için artık bunu MetaMask'a gönderebilirim. Yani Binance'ı devre dışı bırakabiliyorum. Aynı şekilde portfolyo diyorum. C-Chain diyorum. Pardon, Send diyorum. C-Chain. Buradan C-Chain'i seçiyorum. Max diyorum. Buraya da adresi giriyorum. Yani MetaMask adresimi giriyorum. Çok affedersiniz. Şuradaki adresi alıyorum. Buraya yapıştırıyorum ve confirm diyorum. Transfer yapıyorum. 30 saniye içinde param MetaMask'a geliyor. Şimdi benim halihazırda kullandığım MetaMask'ımda zaten biraz AVAX var. 0.81. Bundan sonra ne yapıyorum? Yetiswap'a giriyorum. Yetiswap app'e giriyorum. Launch app diyorum. Wallet'ımı bağlıyorum. Zaten extension'ım bağlı olduğu için otomatik olarak görüyor ve connect diyorum. Şu anda benim MetaMask'ım Yetiswap borsasına bağlandı. Bakın burada balansımı görüyor. Burada da otomatik olarak YTS'yi seçiyorum. Diyorum ki bana 0.2 AVAX karşılığı gelen YTS'yi ver. Swap diyorum. Confirm swap. Burada bana bir onay çıkıyor. Diyor ki senin için yani şu kadar fee keseceğim diyor cüzdanından. Her zaman için cüzdanda AVAX az da olsa bırakmamız lazım. Çünkü eğer AVAX olmazsa transaction onaylanmıyor. Dolayısıyla her zaman ufak bir meblağ AVAX bırakmak gerekiyor. Hiç fark etmez, alabiliriz. Sıkıntı yok. Aldık. Şimdi bu pending'de, yani transaction onay bekliyor. Onay aldıktan sonra istiyorsanız bunu C-Chain şeyinde de görebiliyorsunuz. İşte bütün
şeyler gözüküyor burada, hareketler. Aslında çok uzun sürmüyordu. Evet, şu anda transaction confirm oldu ve 189 YTS geldi. Peki bu asette niye gözükmüyor? Çünkü bunu buraya import etmek gerekiyor. Ben import etmiyorum çünkü ben zaten mevcuttaki YTS'lerimi stake ettiğim için buna gerek duymuyorum. Unstake ettiğim zaman da zaten swaplayıp tekrar AVAX'a döneceğim için 3 ay sonra, 6 ay sonra vesaire cüzdanımda şeyi görmeme gerek yok. Kısacası böyle. Sorular varsa aşağıda yorumlarda bana iletebilirsiniz. Aslında DeFi borsalarının genel özelliği bu. Bu şekilde işlem yapabiliyorsunuz. Sorularda artık görüşürüz. Hoşçakalın. Bol kazançlar. Bu arada bu kanalda izlediğiniz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen bilgi amaçlıdır arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.